Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen GİMAT Mağazacılık, KRGYO, Birleşim Mühendislik, Eskom, Logo, Alfas, İmaj Makine ve QA Granit hisselerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Şimdi endeksimizle başlayalım. Evet, endeksimizde şurada bir Fibonacci desteğimiz var. 7554 seviyesinde. Bunun üzerinde kapanış yapması güzel oldu. Pazartesi günü de bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelirse ilk etapta Kaufman hareketli ortalamamız olan 7735 seviyesine doğru bir hareket bekleyebiliriz. Bu seviyeler geçilmeden ve şu daha önce çizdiğimiz düşen kanal yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Ancak bu kanal yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişin devamını bekleyebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta tekrardan 8044 ve akabinde 8123 seviyelerini deneyebileceğini düşünüyorum. Buralar geçildikten sonra yeni girişler için daha güvenli olacaktır arkadaşlar. Böyle bir durumda hareketin yukarı yönlü devam etmesi durumunda 8550 seviyelerine doğru tekrardan bir yükseliş görebiliriz. Şimdi önümüzdeki hafta şu bahsetmiş olduğum 7560 seviyesindeki Fibonacci desteği aşağı yönlü kırılması durumunda 7427 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Burası da kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde şuradan daha önce destek aldığını görüyoruz. 7237 seviyelerinden. Buraya kadar ilk etapta bir düşüş görülebilir. 7237 seviyeleri de kırılırsa bir alt desteğimiz 6937 seviyesinde. Bu aynı zamanda kanalın dip noktaları da oluyor. Bakalım, yani dediğim gibi düşüş bitti diyebilmemiz için öncelikli olarak 7735 Kaufman hareketli ortalamasını geçmemiz lazım. Ve akabinde kanalı yukarı yönlü kırıp üzerinde de 2 gün kapanış yapması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle 4 saatlik grafiğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğimizde 2 Ocak tarihinde alfa trend indikatörümüz ala dönmüştü. Şu anda tekrardan ilk yükseldiği seviyeye kadar geldi. Cuma günü kapanışı itibariyle. Pazartesi günü bu seviyenin üzerinde kapatması önemli olacak arkadaşlar. 7628 seviyesi. Fakat burada 4 saatlik grafikte gücün çok azaldığını görüyoruz. Buradan tekrar bir yönünü aşağı çevirirse 7560 veya Kaufman hareketli ortalaması olan 7479 seviyelerine doğru tekrar bir düşüşte görebiliriz. Henüz yeni girişler için uygun değil. Şurada indikatörümüz al vermiş olmasına rağmen bakın ilk yükseliş yaptığı seviyeden geri dönüş yapmış. Akabinde tekrar aynı seviyeye kadar gelmiş. En azından bu seviyeyi bir yukarı yönlü geçtiğini görmek lazım. Kısa vadeli alım satımlara girmek isteyen arkadaşlar için. Ama dediğim gibi VIX Fix indikatörümüzde hareket çok güçsüzleşmiş gözüküyor. Buralardan bir dirençle karşılaşabilir arkadaşlar. Haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalık grafiğimizde daha önceki videolarımda şu 7400 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Düşüşün geldiği haftada bu seviyenin üzerinde kapatması iyi olduğunu söylemiştik ve akabinde geçtiğimiz hafta gördüğünüz gibi bir yükseliş geldi. Haftalık grafiğimizde Kaufman hareketli ortalamamız 7784 seviyesinde. Bu seviye ve aynı zamanda düşen kanal yukarı yönlü kırılmadıkça düşüş trendi bitti diyemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi GİMAT Mağazacılık hissesine bakalım. Günlük grafiğimize geri dönüyorum. Evet, GİMAT Mağazacılık hissesinde şöyle düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyordu. Geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle bu kanalın üzerine çıktı. Fakat kanalın hemen üzerinde 8.42 seviyesinde bir Fibonacci direnci var. Hareketin oraya kadar gelip oradan gevşeme yaşadığını görüyorsunuz. Bu kanalın üzerinde ve aynı zamanda 8.42 seviyesinin üzerinde pazartesi günü de bir kapanış yapabilirse önümüzdeki dönem için ilk etapta 9.92 seviyesine doğru bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Bakın şuralarda dip çalışmasının tamamlandığını görüyoruz 2 Ocak tarihi itibariyle. Gri muma dönmüş VIX Fix indikatörümüz ve sonrasında bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Dip çalışmasını tamamlamış olması güzel ama dediğim seviyelerin üzerinde bir gün daha kapanış yapması gerekiyor. Şöyle 4 saatliğine bir bakalım. Evet, 4 saatlikte alfa trend indikatörümüz 4 Ocak tarihinde al vermiş. Akabinde yükseliş gelmiş görüyorsunuz. Fakat şurada belirttiğim gibi 8.41 seviyesindeki Fibonacci direncini aşamamış gözüküyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda hareket gücünü de kaybetmiş gözüküyor. Buradan bir dirençle karşılaşıp ilk etapta Kaufman hareketli ortalaması olan 7.76 seviyesine doğru bir düzeltme gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Haftalık grafiğine bir bakalım. Evet, haftalık grafiğinde
Henüz hala da Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Daha güvenli girişler için haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerine attığını ve kalıcı olduğunu görmek lazım arkadaşlar. Şu anda haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamız 9.04 seviyesinde. Bakın haftalıkta da bir dip çalışması başlatmış ve henüz dip çalışması tamamlanmamış gözüküyor. Şöyle bir hafta daha bir yükseliş geldikten sonra bu dip çalışması tamamlanır. Ondan sonra hareket daha güvenli hale gelir diye düşünüyorum. Aynı zamanda View Trend indikatörümüz de henüz ala dönmemiş. Yeni girişler için aceleci olmamak lazım. Biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, günlük grafiğimize geri dönelim. Şimdi KRGEO hissesine bakalım. KRGEO hissesi şuradaki 25.84 seviyesindeki Fibonacci desteğimizden desteğini bulduğunu görüyoruz. Akabinde şurada dip çalışmasını da tamamlamış. Öncesinde View Trend indikatörümüz de ala dönmüş. Gayet iyi. Fakat henüz hala da düşüş trendinde arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamamız 36.43 seviyesinde. Belki buralara kadar bir yükseliş gelip buradan tekrardan bir dirençle karşılaşıp tekrardan yönünü aşağı çevirebilir. Dolayısıyla yeni girişler için henüz uygun değil. Şurada bir Fibonacci direncimiz varmış 32.02 seviyesinde. Bunun üzerinde kapatması güzel oldu. Pazartesi günü de yükselişin devamı gelebilir ama dediğim gibi 36.43 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırması gerekir. Kırsa bile hemen yakınında 38.18 seviyesinde ve bir sonrasında 41.16 seviyelerinde ayrıca dirençleri var arkadaşlar. Ama ben bu seviyelere kadar önümüzdeki dönemde en azından çıkabileceğini düşünüyorum. Şurada bir boşluklu düşüş var. Buraya kadar çıktığı durumda 40.98 seviyesine çıktığı durumda şu boşluğu da kapatmış olur arkadaşlar. Bakalım, hep birlikte takip edeceğiz. Dediğim gibi yeni girişler için uygun değil. Şu anda yaptığı yükseliş tepki yükselişi olarak kalabilir. Dikkatli olmakta fayda var. 4 saatliğine bir bakalım. Evet, 4 saatlikte 2 Ocak tarihinde alfa trend indikatörümüzün ala döndüğünü görüyoruz. Fakat şu direnç seviyesi olan 32.10 seviyesinde bayağı bir oyalanmış. En son Cuma günü bu seviyenin üzerine atmış arkadaşlar. Bakalım, ilk etapta şöyle 37.98 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Fakat VIX Fix indikatörümüzde gücün çok azaldığını görüyoruz. Buradan bir düşüşle de karşılaşabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Haftalığına bir bakalım. Haftalıkta hissemiz Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 31.96 seviyesindeki Fibonacci direncinin üzerine atmış gözüküyor. Bir hafta daha bunun üzerinde kalması lazım arkadaşlar. Dikkatli olunacak bir hisse. Şu anda yeni girişler için uygun değil. Elinde tutan arkadaşlar için hareket eğer günlükte Kaufman hareketli ortalaması olan 36.43 seviyesine geçemiyorsa bir satış fırsatı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer hissemiz Birleşim Mühendislik. Birleşim Mühendislik hissesinde de şöyle uzun zamandır gelen bir regresyon düşüş kanalı içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Cuma günü itibariyle bu kanalın üzerinde ilk kapanışını yapmış. Aynı zamanda 25.04 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerinde ilk kapanışını yapmış. Bir pazartesi günü de üzerinde kapanış yaptığını görmek gerekir arkadaşlar. Öyle bir durumda ilk etapta hareketin 29.38 seviyesine doğru devam etmesini beklerim. Buralarda geçilip üzerinde kalıcılık sağlanırsa sonraki hedefimiz 34.74 seviyesi olur arkadaşlar. Pazartesi günü buradan bir düşüşle karşılaşırsa ilk desteğimiz 25.05 seviyesi olur. Buralar kırılırsa eğer tekrardan kanalın içine girer. 20.80 seviyesine doğru bir düşüş de görebiliriz arkadaşlar. Şu an Kaufman hareketli ortalaması olan 22.87 seviyesinin üzerinde olması güzel. Fakat dediğim gibi bir gün daha yükseliş görmemiz gerekir arkadaşlar. Kanalı yukarı yönlü kırdı diyebilmemiz için. Şimdi 4 saatlik grafiğine bir bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğinde alfa trend indikatörümüz 28 Aralık tarihinde ala dönmüş. Daha sonrasında kanalın yukarısına kadar bir yükseliş gösterdikten sonra bir düzeltmeye girmiş ve oradan desteğini alıp tekrardan yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda VIX Fix indikatörümüz gücünü kaybetmemiş durumda. Hareketin yukarı yönlü devamını bekleyebiliriz. Bakalım, takip edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Escort Teknoloji. Escort Teknoloji hissesi 37.08 seviyelerinde destek bulduğunu görüyoruz. Ve şu anda 42.58 seviyesindeki Fibonacci direncini kırmaya çalışıyor. Henüz kırabilmiş değil arkadaşlar.
Burasını kırsa bile 44.48 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atıp kalıcılık sağlaması lazım ki düşüş bitti diyebilelim. Böyle bir durumda hareket 54.35 seviyelerine doğru devam edebilir. Fakat şu an hala da düşüş trendinde olan bir hisse. Kısa vadeli yeni girişler için uygun bulmuyorum. Uzun vadeli girişler için zaten ucuz hisseler stratejimize göre bu hisseyi toplamaya başlamıştık. İlk alımımızı 18 Aralık haftasında yaptık ve daha sonrasında yükselişin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. 4 saatlik grafiğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğimizde 2 Ocak tarihinde alfa trend indikatörümüz ala dönmüş. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması olan 39.91 seviyesinin de üzerinde. Fakat şu bahsetmiş olduğum 42.58 seviyesinden daha önce geri döndüğünü görüyoruz. Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir gevşeme olmuş ve tekrardan yönünü yukarı çevirmiş. Şu anda 42.58 seviyesini kırıp kıramayacağını bir izlemek lazım arkadaşlar. 4 saatlikte hareketin gücünü kaybettiğini görüyoruz. Buradan bir dirençle karşılaşıp tekrardan 39.91 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir düşüş de gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi Logo hissesine geçiyorum. Evet, Logo hissesinde günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. İkinci gün kapanışını yapmış. Bu güzel. 76.15 seviyesindeki Fibonacci direncinin üzerinde de kapanışını yapmış Cuma günü itibariyle. Bu da güzel. Hareketin İlk etapta 85.25 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Buralardan bir düşüş gelmesi durumunda 76.15 seviyesi bu sefer destek görevi görecektir arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğimizde alfa trend indikatörümüz 2 Ocak tarihinde ala dönmüş ve sonrasında yükseliş gelmiş arkadaşlar. Daha öncesinde bir kere şu 76.25 seviyesindeki Fibonacci dirençle karşılaşıp bir düzeltme yaptığını, sonra tekrar yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Pazartesi günü ilk 4 saatlik dönemde bir düşüş de görebiliriz bu hissede, çünkü 4 saatlikte gücünü kaybettiğini görüyoruz VIX indikatöründe. Ama şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. 76.15 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece önümüzdeki dönem için 85.25 seviyelerine bir hareket beklerim arkadaşlar. 76.15 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa ilk desteğimiz Kaufman hareketli ortalaması olan 74.44 seviyesi olur. Orası da aşağı yönlü kırılırsa eğer daha önce destek aldığı 68.80 seviyesindeki Fibonacci desteğine tekrar bir gevşeme görebiliriz arkadaşlar. Haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalık grafiğimizde de Kaufman hareketli ortalamamız olan 68.99 seviyesinin üzerinde olmamız güzel. Fakat buralardan daha önce bakın 85.25 seviyelerinden daha önce defalarca dirençle karşılaşmış. Hareket devam etse bile şu 85.25 seviyelerine bir dikkat etmek lazım. Oradan bir geri dönüş olabilir arkadaşlar. Şimdi Alphas hissesine geçiyorum. Evet, Alphas hissesinde uzun zamandır gelen bir düşüş regresyon kanalı var arkadaşlar. Şu an regresyon kanalını yukarı yönlü kırmış değil. 3 Ocak tarihinde kanalın üst noktasından dirençle karşılaşıp tekrar yönünü aşağı çevirmiş. Şu anda 86.35 seviyesindeki Fibonacci direncinin de altında. Pazartesi günü 85.35 seviyesinin üzerine atamazsa düşüşün devamını görebiliriz. İlk etapta şöyle daha önce destek aldığı 78.20 seviyelerine bir düşüş gelebilir. Orası kırılırsa bir alt desteğimiz 67.75 Fibonacci desteğimiz arkadaşlar. Şu an henüz düşüş trendinde olan bir hisse. Şu kanal yukarı yönlü kırılıp aynı zamanda 94.62 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atıp üzerinde kalıcılık sağlamadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir durum gerçekleştiğinde ilk etapta 104.9 seviyesine doğru bir yükseliş beklerim. Burası kırıldıktan sonra önümüzdeki dönemde ise 127.4 seviyelerine doğru da bir yükseliş gelebilir. Ama her şeyden önce bu kanalın ve Kaufman hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırılması lazım arkadaşlar. Tabi bu bahsettiklerim kısa vadeli alım satımlar için. Uzun vadeli alım satım için Alphas hissesinde toplamaya başlamıştık zaten, biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce 5 defa topladık. Şu anda dip çalışmasını devam ettirdiğini görüyoruz.
Bu dip çalışması tamamlandıktan sonra şu daha önceki gördüğünüz gibi gri mumlara döndükten sonra yükselişin gelmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Uzun vade için şu anda ucuz fiyatlanan bir hisse. Evet, İmaj Makine hissesine geçiyorum. Şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. İmaj Makine hissesi de düşüş trendinde olan bir hisse. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması olan 13.09 seviyesinin altında seyrediyor. Oralara kadar bir yükseliş yaptığını fakat oralardan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu anda ilk desteğimiz 11.84 seviyesi. Daha önce buradan bir destek aldığını görüyoruz. 13.09 Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan ve hatta şurada da 14.38 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. Bu seviyeler yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şu 11.89 seviyesindeki desteğimiz aşağı yönlü kırılıp altında da 2 gün düşüşle kapanış yaparsa şöyle 6.75 seviyelerine doğru bir düşüşte görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni girişler için uygun olmayan bir hisse arkadaşlar. Dikkatli olalım lütfen. Şimdi 4 saatliğine bir bakmak istiyorum. Evet, 4 saatlikte de gücünü kaybettiğini görüyoruz. Buradan bir düşüş gelebilir arkadaşlar bu hissede. Haftalığına bakalım. Haftalıkta uzun zamandır Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrettiğini görüyoruz. Yani bu hissede en kötü ihtimalle şu 24 Nisan haftasında bu hisseden çıkmak lazımdı arkadaşlar. Çok ciddi düşüşler gelmiş zirvesinden şu ana kadar baktığımızda. Evet, bir diğer hissemiz Kua Granit. Evet, burada da hissemizin düşüş trendinde olduğunu görebiliyoruz. Bakın şu tarihte 17 Temmuz 2023 tarihinde hissemiz sata dönmüş. Daha sonrasında defalarca Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmaya çalışmış fakat bir türlü başaramamış arkadaşlar. Şurada yanlış bir sinyal oluşmuş. 3 Ekim tarihinde ala döndükten sonra tekrar kısa bir süre sonra tekrar sata dönmüş arkadaşlar hissemiz. Şu kesik çizgileri gördüğünüz kanalın içerisinde hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar hissemizin. Bakın buradan dirençle karşılaşmış. Buradan destek almış. Tekrar kanalın üst tarafına doğru yaklaşmış. Buralarda yatay bir seyire girdikten sonra tekrar aşağı yönelmiş. Fakat geçtiğimiz hafta kanalın dışına çok sarkmış arkadaşlar. Yani burada aşırı bir satış olmuş. Bir taraftan dip çalışmasını da başlattığını görüyoruz. Düşüş trendinde bu hissemiz. Yeni girişler için uygun bulmuyorum ama buralardan bir destekle karşılaşmasını beklerim açıkçası. Ya şu an bulunduğu seviyeden ya da şuradaki 3.72 seviyesindeki Fibonacci direncinden bir destekle karşılaşıp tekrar bir tepki yükselişine başlamasını beklerim açıkçası. Ama dediğim gibi şu Kaufman hareketli ortalaması 5.48 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan ve üzerinde kalıcılık sağlamadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğine bir bakmak istiyorum. Haftalıkta da düşüş trendinde Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Kaufman hareketli ortalamamız 5.86 seviyesinde. Dediğim gibi bu hafta belki şöyle 3.73 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz ama buralardan bir destekle karşılaşmasını beklerim. Haftalıkta da bir taraftan dip çalışması başlattığını görüyoruz. Bu yeşil mumlar tamamlanıp gri muma döndüğünde bir tepki yükselişi göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi Kaufman hareketli ortalaması geçirip üzerinde de kalıcılık sağlamadan düşüş bitti diyemeyiz. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.